Bazı filozoflar dünyayı anlamaya çalıştı. İbn Arabi ise varlığın kendisini sorguladı. Kimileri onu büyük bir bilgi olarak gördü. Kimileri ise fikirlerini fazla tehlikeli buldu. Ama yüzyıllar sonra bile adı hala tartışılıyor. 1165 yılında Endülüs'ün Mursiya şehrinde doğan İbn Arabi, İslam düşüncesinin en etkili mutasavvıf ve filozoflarından biri haline gelecekti. Daha sonra insanlar ona şu ünvanı verecekti: Şeyhü'l-Ekber, yani en büyük şeyh. İbn Arabi yalnızca bir düşünür değildi. Aynı zamanda şair, gezgin ve mistikti. Endülüs'ten Şam'a, Mekke'den Anadolu'ya kadar seyahat etti. Onun için hakikat yalnızca kitaplarda değildi. Genç yaşta dönemin büyük düşünürlerinden İbn Rüşd ile karşılaştı. İbn Rüşd aklın gücünü savunuyordu. İbn Arabi ise hakikatin yalnızca akılla anlaşılamayacağını düşünüyordu. Bu karşılaşma, İslam düşünce tarihinin en sembolik anlarından biri oldu. İbn Arabi'ye göre insan, gördüğü dünyadan ibaret değildi. Varlığın ardında daha derin bir gerçeklik vardı ve insan o sonsuz gerçeğin bir yansımasıydı. Onun en çok bilinen düşüncesi ise vahdet-i vücut anlayışıydı. Yani varlığın aslında tek bir hakikatin farklı yansımaları olduğu fikri. Bu düşünce yüzyıllarca hem hayranlık hem de tartışma doğurdu. Bazı insanlar İbn Arabi'yi büyük bir veli olarak gördü. Bazıları ise onu tehlikeli buldu. Şeyhü'l-Ekber diyenler olduğu gibi Şeyhü'l-Ekfer diyenler de oldu. Ama İbn Arabi'nin amacı yalnızca tartışma yaratmak değildi. O insanın kendi iç dünyasını anlamaya çalışıyordu, çünkü ona göre insan küçük bir evren gibiydi. İbn Arabi yalnızca düşünceleriyle değil, eserleriyle de büyük etki bıraktı. Yüzlerce kitap yazdığı söylenir. En ünlü eserlerinden biri Fütuhat-ı Mekkiye'ydi. Bazıları onu tasavvuf tarihinin en büyük eserlerinden biri sayar. Bir diğer önemli eseri ise Fususul Hikem. Bu kitapta peygamberler üzerinden insanın manevi yolculuğunu anlatmaya çalıştı ve yüzyıllar boyunca hem doğuda hem batıda birçok düşünürü etkiledi. İbn Arabi'ye göre insanın gördüğü dünya, mutlak gerçeğin tamamı değildi. Gerçeklik bazen bir gölge, bazen de bir yansıma gibiydi. Ona göre dünya, mutlak gerçekliğin bir yansımasıydı. İnsan ise o yansımayı anlamaya çalışan bir yolcuydu. Hayatının son yıllarında Şam'a yerleşti ve 1240 yılında burada hayatını kaybetti. Ama düşünceleri ölümünden sonra daha da yayıldı. Osmanlı'dan İran'a, Anadolu'dan Kuzey Afrika'ya kadar birçok düşünürü etkiledi. İbn Arabi'nin en dikkat çekici taraflarından biri de şuydu: o hakikatin tek bir kalıba sığdırılamayacağını düşünüyordu. İnsanların farklı yollarla aynı gerçeği arayabileceğini savunuyordu. Belki de bu yüzden eserleri bugün hala okunuyor. Çünkü İbn Arabi yalnızca dini konuları değil, insanın varoluşunu, bilinci ve gerçeği anlamaya çalışıyordu. İbn Arabi bir yerde şöyle der: "Kalbim her surete büründü. Çünkü hakikatin tek bir biçimi olmadığına inanıyordu. Belki de onu unutulmaz yapan şey buydu. Çünkü o, insanı yalnızca kurallarla değil, anlam ve hakikat arayışıyla açıklamaya çalıştı."